Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı yapım tekniği ve özel lezzetiyle çok beğeneceğiniz nefis bir börek tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle ortalama 500 gram yani 4 dolu su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine alarak üzerine yarım yemek kaşığı tuz ilavesi yapıp un ve tuzu güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açtıktan sonra üzerine 100 gram eritilmiş tereyağı ve de 1 su bardağı kaynar su ekleyerek önce karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra kaşığı çıkartalım ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada eğer unu fazla gelirse çok az miktarda kaynar su ekleyerek hamurun kıvamını yakalayabilirsiniz. Ama eğer suyu fazla gelir, unu daha yumuşak olursa az miktarda un ekleyerek yine aynı şekilde kıvamını yakalayabilirsiniz. Biraz toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve tezgah üzerinde de en az 5-6 dakika güzelce yoğurdum. Ne kadar güzel yoğurursanız börekleriniz de bir o kadar güzel olacaktır. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda keselim. Hamurumuzun güzel görünmesi açısından çok büyük boyutlarda kesmemeye özen gösterirseniz daha güzel olur. Yani bezelerimizin boyutu ortalama bir ceviz boyutunda olmalı. Bu aşamada hamur elime yapışmadığı için, yağlı bir hamur olduğu için bu şekilde unsuz bir şekilde devam ettim ama daha sonrasında un kullanacağım. Bezelerimi hazırladıktan sonra uygun bir tepsinin içerisine alıyorum. Ve üzerini bir bezle kapatıp 10-15 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz geçelim artık iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için bir adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Ardından uygun bir tavayı ocağa alarak içerisine önce 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı ve doğradığımız soğanları bir çimdikle tuz ekleyelim ki soğanlarımız diriliğini çabuk kaybetsin. Biraz karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatıp 2-3 dakika soğanların hafiften ölmesini bekleyelim. Ardından soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kızartıp üzerine 200 gram orta yağlı kıyma ekleyerek kıymayı da soğanla birlikte tamamen rengi değişinceye kadar kavuralım. Yeteri kadar kavurduktan sonra bir adet küçük küpler şeklinde doğramış olduğumuz patatesi, bir çay bardağı bezelyeyi ve baharatlarını tuz, karabiber ve de toz kırmızı biber kullandım. Ekledikten sonra güzelce karıştırıp yine tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte birazcık sebzelerin suyunu salıp tekrardan geri çekmesini, yani hafiften de diriliğini kaybetmesini bekledim. Son olarak ocağı kapattım ve üzerine ortalama 50-60 gram kadar kaşar peyniri ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kaşar peynirini özellikle ekledim ki malzemelerimizi birbirine güzelce bağlasın. Daha sonra böreğimizin içerisinden akmasın. Yani malzemeler taneli şekilde durmasın. İç harcımız hazır oldu. Onu soğuması için bir kenara alıp geçelim artık hamurlarımızı açmaya. Bu arada son videolarımın neredeyse tamamında özellikle belirttim. Malum Ramazan ayı olduğu için seslendirmekte birazcık zorluk çekebiliyorum. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Hamuru tezgaha aldıktan sonra merdane ile biraz genişlettim. Hamurumuzun kalınlığı ne çok ince ne de çok kalın olmamalı. Ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açıyoruz. Bir tatlı tabağı boyutunda ortalama 10 santimetre kadar oldu diyebilirim. Bir tanesini açtıktan sonra geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Açtığımız hamurları ise mutlaka bir poşetin altında bekletelim ki kesinlikle kurumasın. Çünkü öncelikle tamamını açıp daha sonra kullanmaya, yani hazırlamaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi önce poşetle, daha sonra da bir bezle kapatıp dinlendirmiştim. Dinlendirmenize de gerek yok. Yani sadece tamamını açmış olmanız yeterli. Ardından hamurlardan bir tanesini avucumun içerisine alıp orta kısmına 2 dolu yemek kaşığı kadar iç harcı yerleştirerek hamurun uçlarını birbiriyle güzelce kapatıyorum. Yani sıkıca kapatmanız da çok önemli. Hafiften de bastırarak yaparsanız kenarına şekil vermesi çok daha kolay ve güzel olur.
Kenarlarını bu şekilde hazırladıktan sonra hemen hızlıca bükme işlemine geçtim. Bu şekilde öncelikle baş parmak ve şehadet parmağımla hamuru biraz bastırıp genişletiyorum. Ardından içe doğru kıvırarak şekil veriyorum. Gerçekten çok pratik ve güzel bir yöntem. Hem hamurumuz şekilli oluyor hem de dediğim gibi güzel görünüyor. Zaten tarifin orijinalinde de bu şekildedir. Azerbaycan mutfağındaki şekerbura gibi büktüm aynı. Ben daha önce şekerburayı çok yaptığım için bükme işlemini biliyorum ama eliniz alışkın değilse eğer bu şekilde yapmayıp normal kapattıktan sonra çatal ile kenarlarına şekil de verebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Önemli olan tarifi denemiş olmanız. Ama yine de yapacak olanlar için ben şöyle yavaş yavaş gösteriyorum ki herkes yapabilsin. Hem iftara hem sahura uyacak gerçekten çok lezzetli ve güzel bir tarif. İçerisinde ne kabartma tozu yok ne de maya yok. Midenizi asla rahatsız etmeyecek. Hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli ve de gösterişli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ucundaki kalan hamuru görüntüyü kötüleştirmesin diye kesip çıkardım. Daha sonra tepsinin kenarına koyup pişirdim. Yani çöpe atmıyoruz kesinlikle. Tamamını hazırladıktan sonra, yani tepsimizin içerisine dizdikten sonra 2 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar sütü güzelce çırpıp fırça yardımıyla her taraflarına sürüyorum. Üzerine yumurta sarısı sürmek zorunda değilsiniz. Sadece süt sürebilir veya hiçbir şey sürmeden de pişirebilirsiniz. Ama tabii bu şekilde olduğunda çok daha güzel görünecektir. Hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Pişerken de çok güzel bir şekilde kabaracaklar. Biraz hızlı piştiğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Benim fırınımda ortalama 20 dakika içerisinde hazır oldular. Yani gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar ve artık tamamen hazır. Hemen bir tanesini alıp sizlere göstereceğim. İlk piştiğinde üzeri birazcık çıtır çıtır olabiliyor ama daha sonrasında üzerini bir bezle kapatırsanız yumuşacık pamuk gibi olacaktır. Bu arada özellikle söylemek istiyorum. Kesinlikle mayalı ve kabartma tozlu hamurlar gibi değil. Ağzınızda kıyır kıyır dağılan ve çok çok lezzetli bir hamuru var. Mutlaka deneyin derim. Denemeden tabii nasıl olduğunu anlamayacaksınız ama denediğinizde de asla pişman olmayacağınız çok nefis, lezzetli bir tarif. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız emeğime saygı olarak beğeni bırakıp yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yeni videolu tariflerimden ise ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.